Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Ene Crypto Cross'u inceleyeceğiz ve Mega Rally yakalamaya çalışacağız. Buradaki al ve sat sinyallerinde güzel ticaretler yapmaya çalışacağız. Şimdi hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi çalışmalarımız, analizlerimizde diyelim ve artık grafiğimizi açabiliriz. Kriptolardan başlayacağım. Daha sonra BIST'e de değineceğim ve orada birkaç tane daha örnek göstereceğim. Peki şimdi başlayabiliriz. Şimdi hemen Crypto Cross şuraya yazdığınızda zaten çıkar. Ve ayarlarına bakacağız. Bakın MA21, MA50, MA144, MA200, Golden Cross, Dead Cross ve Silver Cross diyerek böyle sinyaller var. Böyle bunların bir bütünleşmesi sonucu oluşturmuş bir indikatör. Hareketli ortalamalardan faydalanacağız. Şimdi fiyat nasıl hareket ediyor ona bakacağız ve burada bir olayımız var. Tabana alma işlemi diyorum ben buna. Tabana alma işlemi. Hareketli ortalamaları tabanına aldığında buradan çok güzel bir şekilde rally başlatabiliyor. Şimdi buraya bakalım. Bakın burada güçlü bir düşüş trendi var. Hareketli ortalama özellikle bakın 200'lük hareketli ortalama işte buradaki yakın hareketli ortalamalarla birlikte aşağı düştüğünü görüyorsunuz. Daha sonra buradan bir dönüş sinyali 200'ün ortasına geldiğinde bakın şurada Golden Cross geliyor. Golden Cross'un üzerinde bakın çıkıyor ama kalıcılık sağlayamıyor. Tekrar ikinci dibi yapmak için aşağı iniyor. Ve büyük aslında burada bir çanak birinci dip daha sonra geliyor. Burada pandemi düşüşü 2020'deki pandemi düşüşü. Daha sonra bir yükseliş. İşte burada ikili dibiden çıkış ve çıkış yaptıktan sonra bakın artık bu düşüşün çıkışı yaptıktan sonra şurada bir bekleyiş burada bir taban alma işlemi yapıyor arkadaşlar. İşte bu taban alma işleminden sonra artık 200'ün altına stop olmak şartıyla 200'lük altında stop olmak şartıyla buradan bir alım gerçekleştirdiğimizde işte burada mega rally yani hızlı gidebilecek bir mega rally'yi yakalayabiliyoruz ve buradaki rally'nin boyutu 26 kat yükselmiş arkadaşlar fiyat. Yani 26 kat kar elde edilmiş. Buradaki akümülasyon taban alma işlemi bize bu şekilde güzel bir rally'yi kazandırıyor. Daha sonra Dead Cross geldikten sonra da bırakıyoruz arkadaşlar. Şurada da şu bölgede de bakın şöyle yapalım. Evet bu bölgede de bırakıyoruz artık. Çünkü Dead Cross geldi mi artık zaten 26 kat kazanmışsanız zaten satılması gerektiğini de yani kar alınması gerektiğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bu bölgede ne var? Bu bölgede ise bakın son durumda da kendisini 200'ün üstüne atmaya çalışıyor. Birinci sefer atıyor ama başarılı olamıyor. Daha sonra aşağı düştüğünü görüyoruz. Yani burada bir stop olmuş. Şurada bir Dead Cross gerçekleşmiş. Yine stop olmuş. Ve ikili dip şu an var. O zaman bu birinci dip, bu ikinci dip. Eğer bir daha gelir ve fiyat bütün hareketli ortalamalarla birlikte yukarı çıkarsa ve şurada bir akümle olursa işte buradan sonra yeni baştan ne diyebiliriz? Biz bir rally, mega rally geleceğini söyleyebiliriz. Güzel bir kazanç sağlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Tıpkı burada olduğu gibi buradaki akümülasyonda şu iki kocaman çanağın kırıp yukarı gittiği gibi burada da bu hareketi gerçekleştirebilme olasılığı var. Biz bu hareketli ortalamalarda ne zaman avantajlı hale geliyoruz? Biz buradaki akümülasyon sürecinde bir de arkadaşlar şöyle hepsi birlikte aşağı inerken veya hepsi birlikte yukarı çıkarken yani şu bölgede bakın hareketli ortalamalar hep beraber böyle yukarı doğru yönü yukarı ve fiyat yukarı doğru. İşte buradaki nereden alırsanız alın buradaki fiyat size kazandıracak bir rally oluyor arkadaşlar. Şimdi başka bir tane daha bakalım. Mesela Neo bakalım. Neo dolar grafiğine bakacağız. Evet. Burada da benzer bir hareket arkadaşlar. Bakın şöyle fiyat düşüş trendinde buradan düşüşü oynayabiliriz. Mesela düşüş yönlü hareketlere işlemler açabiliriz. Her tepkide tekrar işlem açıp aşağı düşürebiliriz. Güzel bir çok hatta güçlü bir düşüş trendi geliyor. Tekrar kendini 200'ün üzerine atıyor. Başarılı olamıyor. Burada yatay piyasa ve pandemi düşüşünden sonra yukarı çıktığını görüyoruz. Burada iki tane tabanı alma bölgesi var.
Bakın bir tanesi şurada oluşuyor. Ama bu çok güvenilir değil. Neden? Çünkü bakın buradaki birinci dibin zirvesi burası. İkinci dip bu bölgeyi geçemiyor. Yani şöyle gösterelim. Şu bölgeyi geçilmedikçe, evet, bu bölgeyi geçilmedikçe biz bu ikili dip çalıştırabilme ihtimalinin az olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra bunu kaldıralım. Yani şu hareketin devamı buraya kadar tutulabilir ve burada bırakılabilir. Şu bölgede. Daha sonra asıl bizim ilgilendiren bölge burası oluyor. Çünkü artık çanaklar tamamlandı. Üzerinde bakın, buranın üzerinde kapanışlar geldi. Tekrar geldi. 200 günlüğün altında stop olma kaydıyla, bakın stop olmuş, tekrar yukarı atmış. O zaman tekrar alacaksınız. Buradan sonrası rally ve buradan sonra istediğin yerden al. Ve bunun getirisi de, evet, %500'lük bir ortalama kar getirisi sağlamış. Yani 5 kat yükseldiğini görüyoruz. Güzel bir burada da taban alma işleminden sonra çıkış, tabandan çıkış, buradaki dik yükselişi gördüğünüz zaman zaten bunun sirkeleme olduğunu anlamış olmanız lazım. Daha sonra %500 bir kar getirisi var. Dead Cross geldiğinde artık ne olacak? Buradan satışlar gelecek. Daha da aşağı düşüş yönlü pozisyon alabiliriz. Burada da günümüzde güncel olarak baktığımızda kendinin üzerine atmış ve tekrar gelmiş. İkili dip veya şurada bir çanağın kulpu gibi görünebilir. Yani şurası bir çanaksa, evet, burası bizim için bir çanaksa, bu bölgede bizim için, evet, çanağın kulpu olarak söyleyebiliriz. Burada da böyle bir formasyon var. Şimdi burada tekrar kendini toparlar ve 200'lüğün üzerine atar ve şu bölgede bir akümüle olduğunu görürsek, buradan akümülasyonda yukarı doğru yine harekete devam edeceğini söyleyebiliriz. Tekrar yukarıları gelmek isteyecektir bu fiyat hareketi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik tabii ki herhangi bir al sinyali yok. Zaten 200'ün de altında olduğu için herhangi bir rally sinyali yok arkadaşlar. Bunları yakaladığınızda zaten 5 kat, 10 kat, yani kripto olduğu için hızlı bir şekilde yükselir ve hızlı bir şekilde de kâra ulaşabiliyorsunuz. Bu kriptolarda böyle. Son olarak bir tane daha göstereceğim. Evet, Polkadot'u gösterelim. Evet, burada da daha farklı bir versiyonu var arkadaşlar. Tabi bu 200'lükle bakın şurada 144'ün şöyle altına geldiğini düşünebilirsiniz. Daha oluşmamış ama bu şekilde bakın şöyle geldiğini düşünürseniz bunların uzantıları böyle olacaktır büyük ihtimalle. Evet, şimdi bu bölgeye dikkatlice bakın. Şimdi bu yükseliyor, geliyor burada. Bir birikim yapıyor. Daha sonra burayı yukarı doğru kırıp hızlı bir şekilde geliyor ve hareketli ortalamaları tabanına alarak burada bir birikim yapıyor. Hareketli ortalamaları taban yapıyor ve bu birikimin sonucunda ciddi bir yükseliş gerçekleştiriyor. Kırılımla birlikte bakın, zaten kırılımın bakın marubozu olduğunu görüyorsunuz. Çok güçlü bir alım geliyor. Ve bu alımla birlikte buradaki kar %698. Yani 6x güzel bir kar getirmiş yine. Bu akümülasyon ve tabana alma işleminden sonra çok güzel bir yükseliş trendi. Zaten buralarda eğer bu düzeltmelerden faydalanabilmişseniz 6 kattan daha fazla kazanmış olursunuz. Ta ki şurada artık Silver Cross, Dead Cross oluşana kadar. Buradan sonrası daha küçük zaman dilimlerinde incelenebilir. Şu an günümüzde güncel durum nedir? Bu da aynı şekilde bakın, bir kez çıkmaya çalıştığı gelemedi. İkinci dibini yapıyor. Eğer burası iki dip olarak kalacaksa fiyatın şöyle hareket etmesini bekleyebiliriz. Fiyat tekrar çıkar. Şu bölgede bir taban yapar ve buradan sonra yükselişine devam ederse o zaman ne deriz? Artık Polkadot'ta yeni bir rally başladı deriz ve buradan dahil oluruz. Ta ki şu bölgedeki satıcılar daha sonra eski zirvesine kadar, tabi oradaki gücüne bağlı. O trendi takip edeceğiz ve buraya kadar yine kar sağlamaya çalışacağız. Yani asıl büyük rally, mega rally bölgesi yine burası olacak. Ve burada bir kutucuk şurada da olabilir, aşağıda da olabilir, yukarıda da olabilir. Burada bir
birikim, akümülasyon, taban alma işlemini takip edeceğiz. Ve buradaki aynı şu bölgedeki gibi 6x'ler, 5x'ler kar elde edilebilir bir bölge olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Mesela Aselsan'dan başlayalım. Evet, Aselsan'dan başlayacağız. Evet, Aselsan'da da durum aynı oluyor mu? Bakın şu bölgeden bir başlayalım. Bakın büyük bir yükseliş trendinden sonra düşüş trendi geliyor. Düşüş trendinden sonra hareketli ortamlar kendine çekip daha sonra bunları tabana alma işlemi. Şurada küçük, yani şöyle bir şey var. Her zaman böyle uzun taban alma işlemleri aynı olmaz. Bazen daha yukarıda olur, bazen daha aşağıda olur. Bazen birebir içinde olur hareketli ortalamaların. Siz burada geri dönüşün nasıl olacağını tahmin etmeye çalışın. Ve oradaki alıcıları diğer indikatörlerle destekliyor mu ona dikkat edin. Ve kırılımlarla birlikte diyelim marobozu kırılımı olduğunda demek ki artık orası doğru bir akümülasyon bölgesi ve rally'nin başlangıcı olarak düşünebilirsiniz. Burada da bakın şu bölgede hemen çok net bir şekilde görülebiliyor. Burası artık son akümülasyon bölgesi ve kırılımın geldiği bölgede burası oluyor. Ve buradan alan kişiler güzel bir rally yakalamış oluyor. %57'lik devamlı her gün yukarı gidip küçük böyle düzeltmelerle birlikte kar getirisi %57 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın şurada da yine kendini hareketli ortalamaların altına attığını görüyorsunuz. Daha sonra bir tabana alma işlemi ve sirkeleme de diyebilirsiniz buna. Bakın burada hızlı bir şekilde yine aşağı düşüp yukarı ne yapıyor? Fiyat kendini toparlıyor. İşte buradaki kar güzel bir rally olmuş ve bu rally'nin karı %65 güzel bir kazanç sağlamış arkadaşlar. Buradaki akümülasyon ve taban alma işlemi. Taban almadan sonra mega rally güzel. Daha sonra düzeltmelerle birlikte yola devam ettiğini görüyorsunuz. Burada da küçük bir bakın şurada da küçük bir düşüş. Kendisini ne yapıyor? Hemen toparlıyor. Yine bir sirkeleme, bakın şurada bir sirkeleme hareketi gözlemliyoruz. Küçük minik bir sirkeleme hareketi. Çünkü yani uzun süre bir düşüş de olmadığı için hala devam ediyor. Ve bu minik düşüşten sonra, sirkelemeden sonra hızlı bir şekilde yine yükseldiğini görüyoruz. Ve bu yükseliş bize %42'lik bir kar getirisi. Daha sonra bir düzeltmeden sonra bu rally'nin devam ettiğini görüyoruz. Ve %179'luk bir kar getirisi sağlamış oluyor. Hem güvenilir şirket hem de ne yapıyor? Güzel kazançlar sağlıyor. Yine burada bakın 200'ün altına geçti. Bir süre kaldı, döndü ve şurada sirkelemeden sonra bakın taban aldı, kendi hareketli ortalamalarını taban aldı. Buradan bir dönüş sinyali gördüğünüzde olaya dahil oluyoruz ve burada %55'lik ortalama bir kar getirisi sağlamış oluyor. Bu taban alma işlemi bu şekilde arkadaşlar, hareketli ortalamalarla birlikte. Peki başka neler var? Mesela ODAŞ var. ODAŞ'taki hareketleri inceleyelim. Şöyle öncekileri kaldıralım, çizimlerimizi. Mesela ODAŞ'ta şöyle bir düşüş hareketi, bakın trend sağlam bir şekilde düşmüş, gelmiş, kendini hareketli ortalamalara yaklaş, bakın hareketli ortalama önce kendine çekiyor, yaklaşıyor, sonra burada hareketli ortalamanın içerisinde bir taban alma işlemi, akümülasyon, son akümülasyon ve buradan sonrası rally. Bu rally'nin getirisi %105 olarak karşımıza çıkıyor. Güzel bir kazanç sağlamış burada kişi. Evet, bir de burada var. Mesela buradan düşüş trendi yukarı çıkıyor. Bakın şurada dikine bir düşüş görüyorsunuz. Tabi her zaman yatayda olmayacak. Şöyle de olabilir. Sert bir düşüş sonrası yine hızlı bir şekilde toparlıyorsa, burada da hızlı bir sirkeleme hareketinden sonra rally başlamış. Bu rally'nin getirisi çok daha büyük olmuş. Bakalım. Evet, %597, yani neredeyse %606 kat yükseldiğini görüyoruz. Bu taban alma işleminden sonra akümülasyondan çıkıp hızlı bir sirkeleme ve devam. Evet, bazen tabii ki bu akümülasyon işlemi uzun oluyor, bazen de hızlı bir şekilde sirkeleme yapıp hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii oradaki tahta sahiplerinin isteğine ve alıcıların potansiyeline göre değişiyor arkadaşlar. Bakın hemen burada bir tane daha var. Yani ODAŞ'ta bu tarz çok güzel akümülasyon ve taban alma işlemleri çok güzel çalışıyor. Bu da aklınızda olsun. ODAŞ'ta böyle bir hareket, düşüş bir hareketi gördüğünüzde hemen dönüşünde taban alma işlemi,
Tabana alma işleminden sonra artık alıcılar harekete geçiyor. Tekrar buradan yukarı %44'lük bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. Buradaki taban alma işlemi son akümülasyon silkeleme bölümünden sonra. Peki başka bir de Teknosa'ya bakacağız. Evet, önceki çizimlerimizi kaldıralım. Şimdi Teknosa hızlı bir, bakın buradan düşmüş, gelmiş. Bir daha buradan zikzaklar düşmüş. Şuradan bir yükseliş var ama burada bakın istediğimiz gibi bir akümülasyon ya da taban alma işlemi yok. Direkt böyle dönmüş ve yukarı doğru gitmiş. Burası bizim için farklı bir senaryo. Buraya değinmeyeceğim. Ben şu an stratejim taban stratejisi, yani hareketli ortalamaların tabana alınma stratejisi. Şimdi burada bakın şöyle aşağı doğru geri bir fiyat hareketi, ikili dibe benzer fincan kulpa, fincan kulp daha doğru olur burada. Fincan kulp hareketi ve burada hareketli ortalamaları üzerine çıkıp onları kendi tabanına alıyor ve burada küçük bir akümülasyon ve bu akümülasyon sonrası mega rally %200 hatta %350 yükseliş gözlemliyoruz. Güzel bir yükseliş, güzel bir kar getirisi sağlamış. Buradaki akümülasyonu değerlendirenler çok mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada da küçük bir yine 200'ün altından dönüş ve yukarı doğru kendine atış, bir kaçış hareketi, küçük minik bir akümülasyon şurada görebiliyorsunuz. Tekrar orayı test ettikten sonra bakın marubozulara bakın. Bu testte, yani şu akümülasyonun marubozusu hızlı bir şekilde yukarı fiyat hareketini attırdığını görüyorsunuz. %48'lik bir kar getirisi var. Düzeltmelerden sonra yola devam ediyor ve %140'lık bir kar getirisi sağlıyor. Buradan sonrası zaten artık sıkıntılı bölge. Devam eden, elde tutanlar ta ki buradaki kesişime kadar, mesela şu kesişime kadar elde tutulabilir aslında. Parça parça buralardan kar alınabilir. Eğer en tepeye kadar yaptıysa, bakın elde tuttuysa %196'lık bir kar getirisi yine sağlamış oldu kendisine. O yüzden bu 200 günlük altına düşüp de daha sonra burada bir dönüş hareketi, fincan kulp olabilir. Şöyle bir çanak hareketi olabilir. Ondan sonra bir tabana alma işlemi gördüğünüzde, bakın şurada da var. Bakın 200'lüğün altına geliyor. Dead cross'lar, daha sonra golden cross'lar geliyor. Kendini üste atmaya çalışıyor. En sonunda atıyor ve dönüyor. Burada bir akümülasyon görüyoruz. İşte bu hareketler bize dönüş sinyallerini, mega rally sinyallerini veriyor diyebiliriz. Ve buradan sonrası çok güçlü bir şekilde nefes almadan neredeyse, bakın yani çok fazla uzatmadan hızlı küçük böyle düzeltmelerden ufak akümülasyonlarla birlikte %328'lik bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, Ena Crypto Cross bu şekilde kullanılırsa, bu stratejiye uygun bir şekilde kullanılırsa güzel karlar elde edebiliyoruz. Bakın burada yine 200'ün altına döndüğünü görüyoruz fiyatın ve kendisini, bakın şurada düzeltmelerini vermiş ve artık yukarı doğru atıyor. Bu gider arkadaşlar. Ta ki tekrar sat sinyali gelene kadar elde tutulabilir. Bakın şöyle sat sinyali yok şu an. Devam ediyor. Tabii bir de dolar bazlı incelemek lazım. Birçok farklı yönden ve birçok ne yapmak lazım? İndikatörü de ekleyerek çoklu sinyal olarak daha da görüşümüzü güçlendirmek gerekiyor. Şu an her şey pozitif duruyor arkadaşlar. Şu an rally'ye devam ediyor. Haftalıkta bakalım. Haftalıkta da güzel duruyor. Aylıkta da devam ediyor. Bu devam eder. Tek sıkıntı bakalım hacim nasıl? Hacim de fena değil arkadaşlar. Aslında sıkıntı yok. Tepeye kadar kendini götürebilir. Daha sonraki burada gelecek sinyalleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Evet, 31.70, burası 25. Böyle dinlene veya küçük akümülasyonlarla birlikte %20'lik, 25'lik daha gider potansiyeli var arkadaşlar. Şu an zaten alda devam ediyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Diplerden dönüşlerdeki akümülasyon bölgeleri ve mega rally'ler anlatmaya çalıştık. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.